Evet, Stack Navigation'dan devam ediyorum hacılar. Şimdi bu arada ben şey yaptım. Şu emülatörü değiştirdim. Yani bu emülatör çalıştırınca bilgisayarın anası alıyor. Şimdi şöyle alayım kendimi. Biraz da küçülteyim. Muhtemelen şu an benim suratımla sesim aynı, senkron gitmiyor. Çok da önemli değil. Kara kaşımı, kara gözüme bakmayın. Şunu npm start yapalım, başlasın bu arkadaş. Böyle yaptım. Emülatörüm de açık. Ya da sizin telefon QR'la bağlandınız belki de. Onu da gösteririz bir ara. Onu da yapın artık. Neyse. Şimdi çok soranlar oldu. Milyonlar, binler tek yürek oldu. Dedik ki ya bu eğitimler ne zaman devam edecek? Eğitim. Kıyamadım ben de. Devam edelim dedim çekmeye. Yok çektim. İş güç zaten bir tarafımızdan akıyor. Açıldı. Şimdi ne demiştik? Dedik mi onu da bilmiyorum. Şu 4 tane stack screen oluşturduğumda ilk yazdığımı default olarak kabul eder. Bunu tabii farklı bir şekilde değiştirebiliyoruz. Bana çok da önemli değil. Gene ama bir daha bahsederiz bundan. Şimdi bunların arasında bir gezintiye çıkalım. Nasıl yapacağız? Şu home dosyasından mesela Products'a gidelim. Bir buton yapalım. Home'u açıyorum. Home burada. Şöyle bir alt shift F, bende Prettier var mı? Yokmuş. Neyse. Belki de vardır, bilmiyorum. Geldim. Şu teksti siliyorum buradan. Bana bir tane. Ben buton değil, daha çok şunu kullanıyorum. Şu React Native olan Touchable Opacity yazan Touchable Opacity. React Native'in Gesture Handler'da kullanabilirsiniz. Önemli değil. Ben buna alıştım. Ben kara düzenciyim. Tıklıyorum. Bakın yukarıda import'a dahil etti bunu. Şöyle bir kapattım. Hadi buna bir şeyden bahsedelim. Bir şekil verelim buna. Şöyle diyorum. Class name. Neden? Native Wind'imiz var ya. Native Tailwind. Onu kullanıyorum. Öteki türlü olsa style verecektik. İçine renkler verecektik. Bu bana daha hızlı geliyor. CSS gibi. Mesela V diyorum. Tire. Köşeli parantez açıyorum. 50 diyorum. Yüzde. Yani bu ne demek? 100. Parent'ının %50'si kadar genişlik. Eğiti de aynı şekilde yapıyorum. Bunun parent'ı kimdi? Bunun parent'ı buradaki view. Aynı şekilde bunu da 50 demeyelim buna. Bu %25 olsun. Hatta %15 olsun. Bir üsttekini. Bu muhtemelen çalışır mı çalışmaz mı bilemeyiz. Çünkü 100 parent'ına bilgi vermedik. Sen şu kadar bir genişlikte, yüksekliktesin diye. Bu arada şu %50 işte %15 height'ler, width'ler falan bu ölçüler, gelin abi şuraya. Buraya diyeyim ki tailwind width diyeyim. Girdim içeri. Bakın. Burada bize bahsediyor bunda. Mesela ne gibi? İşte V'nin yanına diyor mesela atıyorum 32 koyarsan diyor. Bu da 128 piksel, 8 RAM olmuş oluyor diyor. 36 diyor sonrasında. O yani tanımlamış bunları. V32 dersen bu, V36 dersen bu, V34 dersen çalışmaz. Burada ne varsa verdiyse o. Yüzdeler için geldiğimde mesela direkt benim gibi verebilirsiniz yüzdeyi ya da bazı tanımlar var mesela. V1/2 dediği zaman benim yazdığımın aynısı. %50. 1/4 çeyrek demek yani 125. Bunun gibi şeyler kullanabilirsiniz bunu. Mesela V full demek bit %100. V screen demek işte ekranın yüzü. Ekranı hani screen neyse onu ölçüyor. Parent'a göre değil. Demek döndüm abi. Bakıyorum şimdi. BG-black diyorum. Ne geldi? Bu geldi. Şimdi width'i aldı ama height'i almadı. Ben burada mesela buna dersem ki class name eşittir H derim. Açalım şunu. 100, yüzde. Dediğim zaman şimdi buradaki view ekranın %100'ünü aldı. Bu alttaki touchable opacity de parent'ını yani bu view'un %15'ini aldığı için bu kadar aldı. Şimdi buraya mesela bir şeyler daha toparlayalım. Items center diyorum. Yani bunun altındaki itemleri yatayda diyorum ortala. Buna geldim. Touchable opacity'ye. Margin top diyorum. MT 4 diyorum mesela. Margin top 4. Yani üstten margin ver diyorum. Boşluk ver. Gap'ta diye farklı şeyler de var. Padding'ler farklı şekilde biliyorsunuz içeri doğru. Onları artık hani stillendirme, CSS derslerinde görebilirsiniz. Bende yok. Birkaç şey daha yapalım. Bu tıklanabilir bakın.
Birkaç yerde şey daha yapabilirim. Pardon. Rounded mesela LG diyorum. Yani bu ne? Şey veriyor köşe, radius veriyor köşelerine. Mesela. Bu rounded'ları mesela şey yapabilirsiniz. Mesela üstten, alttan. Mesela tailwind. Buraya yazın abi. Burada bakın yani. Rounded diyorum. Bu arada radius çıktı mesela. Bakın. Mesela rounded x large. Veya diyebilirim ki mesela ne var? Rounded E diyor mesela. ESM mesela. Ha buna diyor işte start'tan end'den radius vereceksin diyor. Bir de border end'den end'e vereceksin. Mesela top left radius. Bir de top right radius mesela. Bu ikisini veriyor. T'yi verince. Yani işte bu üstten top left, top right. Alttan vermeyecek. Kurcalayın abi kurcalayın bulursunuz. Bu kadar bu derine inmeyeceğim ben. Başka ne diyebilirim? Mesela BG'yi değiştireyim. Diyorum ki mesela BG pink 300 diyorum. 300 koyuluğu bu. 600 desem böyle. Mesela buna slot ediyorum. Ben slot bunu seviyorum. Slate buna yaptım. Tamam neyse uzatmayalım. Şimdi ben bunu bir de içine yazı yazmak için text kullanıyorum. Diyorum ki text'te de products dedim. Kaydettim. Buna basınca products'a gidecek ama tabii böyle haber olmaz bu ayıp. Bunu ortalayalım burada. Items, genter, justify, genter dedim. Her türlü ortaya aldı. Burada hemen text'in class name'ine geliyorum. Ya bu arada Tailwind kullanmak zorunda değilsiniz. Yani style de verebilirsiniz kendi özelliği. Ne diyorum buna da? Class name diyorum. Text white. Oldu. Font semi bold. Yani bold da diyebilirsiniz. Semi bold diyorum. Biraz büyütelim onu. Text x large diyorum. Onu veya LG dersem daha küçük olur. X large mıydı o? 2x large mıydı acaba? 2x large daha büyük oluyor. Semi bold bozdu. O yüzden bunu semi bold'u kaldırıyorum. Normale dönsün. Yani stillendiririm. Benim görselim çok iyi değil. Biz genelde backendçilik yaptığımız için. Şimdi ne olacak? Buna basınca products'a gitmesini istiyorum ben. Yapalım. Mesela basacağım gidecek. O da Touchable Opacity'nin onPress fonksiyonu. OnPress yazdım. Bir süslü parantez. Şunu yaparım. Şöyle derim ki buradan bir fonksiyon çağıracağım. Bir return render modunu yazmayacağım için direkt bunu böyle yazıyorum. Bunu koymadan yaparsam o fonksiyonu sürekli çağıracak. Bu nasıl desem bunu zamanla anlatacağım. Bunun farklı yöntemleri var ama biz bu iş için bunu kullanacağız. Bunun için de bir navigation nesnesine ihtiyacımız var. Bizi stack navigation tanıyacak. Şuradaki stack navigatör oluşturduğumuz navigation tanıyacak. Ona göre bir stack oluşturacak içinde. Oradan oraya bir gezeceğiz, olacağız. Çok da detaya girmeye gerek yok. Şimdi bizim ne var? Products mesela. Şuradaki products şeyine ben bu products'ı yazarak ulaşabilirim. Öncesinde şuraya geliyorum ben. Home'un içine. Const diyorum. Nav diyorum. Navigator diyebilirsiniz. Hilmi diyebilirsiniz. Önemli değil. Use Navigation diyorum. Bakın. Use Navigation. React Navigation Native modülün içinde. Tıkladım abi. Aldım. Bir de şöyle bir süsünü attım. Biz buna alışkınız. Direkt bu şekilde eğitime başlayan, backend fazla metot, fonksiyon olaylarını fazla bilmeyen arkadaşlar, yanlış anlamayın kötü şey de demiyorum. Buna alışkın değil. Bizim elimiz alışkın. PHP'den alışkın mesela. Örnek veriyorum. Bazı şeylerde bunu kullanman gerekiyor. Çünkü bu bir fonksiyon. Neydi fonksiyon? Örnek veriyorum. Mesela fonksiyon ya da bizim const diye yazdığımız lambda fonksiyon olarak düşünün. Şöyle bir şey, adını da veriyorum. Fonksiyon Fatih diyorum. Fatih diye bir fonksiyonum var. Açtım. Yani şunu şöyle de açabilme ihtimalim var. Şunu anlayacaksınız olayı. Bir şey anlatacağım size. Mesela bu fonksiyon bir parametre alacak. O da x diyorum. Hadi geliyor. X diyorum öyle bir x'tir ki return ediyorum. X artı 2. Böyle bir fonksiyonum var benim. Örneğin. Şimdi bu return tabii şöyle de yapabilirim. Onun içine bir nesne de atayabilirim falan filan. Şimdi arkadaşım tabii bizim fonksiyonlarda böyle bir şey yok. Çünkü fonksiyon. Diğer türlü const Fatih deyip şöyle bir lambda fonksiyon oluşturursam onu kabul eder. Şimdi return x artı 2 diyorum bunda ben. Yani ne yapıyorum? Bana x gelecek. X ile 2'yi toplayıp geri döneceğim.
Şimdi hatırladınız mı matematikte hani bileşke fonksiyon bilmem ne fonksiyon diye. Ya işte bu o. Hani dediniz ya hocaya. Hocam ya ne yapacağız biz bunları gerçek hayatta? Aha işte bunu yapacaksın kardeşim. Fonksiyonun olayı budur. Bizdeki olay. Aha şu da şudur. Aklınıza bu gelsin. Matematik hocan gelsin. Olay bu. Neyse devam ediyorum. Boş yapmayalım. Şimdi use navigation ekledik. React Native'den. Navigation Native'den. On-press'e geri döndüm. Nav diyorum. Nokta. Bakın burada bir sürü şeyler var. Dispatch'ler var. Can go back. İşte go back. Bir önceki sayfaya git gibi şeyler. Bunu dokümanından bakın. Navigate'i kullanıyorum. Onun içine de products diyorum. Kaydediyorum. Eğer ki Step Navigation'da products nesnesini görürse o sayfayı bize inşallah navigate edecek. Basıyorum şimdi products'a. Bastım. Bakın gitti. Abi teknoloji böyle güzel bir şey işte. Bakın bu durumda bana ne oluştu? Yukarıda şu Stack Navigation'ın verdiği bir header var. Bu header oluştu. Bu header'ı özelleştirebiliriz. Bu oku değiştirebiliriz. Oku buraya alabiliriz. Buraya logo koyabiliriz. Products'ı italik yazabiliriz. Arka planını kırmızı yapabiliriz. Yapacağız. Veya bunu kaldırabiliriz. Başka kendimize ait bir header koyabiliriz. Onu da yaparız ama yani böyle şeylerle bize vakit kaybettirme. Onu araştırın artık ya da bakarız. İsteğe göre. Şimdi tamam çok güzel. Geldim geri home sayfasına. Ben diğer sayfalar için de yapmak istiyorum. Products, Todos, Settings bunları da yapmak istiyorum. O yüzden bu butonlardan 3 tane daha yapacağım. Geleceğim abi Home dosyasına. Diyeceğim ki şunu kopyalayacağım. 2, 3, 4. Bakın bir sürü kod oldu. Bunu yapmak istemiyorum. Bu ayıp. Bu. Hoş değil. Aldım geri. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuraya altta. Bu Home'dan çıkıyorum. Bu altta bir yerde bir şeyden var. Bunu ayrı sayfada da export da edebilirsiniz. Export default'lar falan bunları da yapabilirsiniz. Ben hep standart bu yöntemle gidiyorum. Const diyorum. Now button diyorum mesela. Ondan sonra hemen direkt lampayı oluşturalım. Pardon şuraya ışıklarını koymadım. Elim daha alışmadı. Buna girdim. Şimdi benim bir tane return edeceğim bir şey var. Bunu kesiyorum abi. Şöyle aşağı gidiyorum. Return. Bu çağrıldığında diyorum bunu da. Tamam mı? Geliyorum buraya now button. Al. Bunu kaydettim mesela. Bak şimdi içi boş. Bu view'a geldim ben. Now button diyorum. Kullan bunu. Ama böyle de yapıyorum. Bir tane geldi. Ben bunlardan 4 tane yapabilirim. Şimdi ben burada ne istiyorum? Bir tane navigate istiyorum. Bir tane de içinde yazacak olan şeyi istiyorum. Tamam. Şimdi ben sadece bir tane text alıp hem buraya hem de buraya yazabilirim. Ama Navigate'de farklı bir isim vermiş olabilirim daha önceden. Burada farklı bir isim vermiş olabilirim. O yüzden ikisini farklı isteyeceğim ben burada. Diyorum ki arkadaşım bana bir tane title gönder. Butonda yazacak olan title. Bir tane de navigation gönder diyorum. Ver de diyebilirsiniz. Şuraya navigate'e navigation diyorum. Şuraya da title diyorum. Kaydediyorum. Ne title gelmiş ne navigation. Now butona geldim. Şöyle Ctrl Space yaptım. Bakın. Benden 2 tane şey istiyor. Title diyorum ki products. Kaydettim. Tıklıyorum. Hala gitmez. Neden? Now diye bir şey yok diyor. Tabii ki de Now Navigate. Biz bu now'ı nerede tanımladık? Burada tanımladık. Bunu buradan kesiyorum. Now butonun içine alıyorum. O onun özelliği. Ama diyor senin diyor böyle bir şeyin yok diyor. Böyle bir argümanın yok diyor. Bir isim belirtmen gerekiyor diyor. Tamam. Ona da şuraya geliyorum. Şuradan navigation diyorum. Bakalım böyle deneyecek mi? Ona da products diyorum. Kaydettim. Çalışmadı gene. Bir tane diyor obje olarak diyor şey yapmalı. Pardon obje olarak vermişsin diyor. Buradan bunu string olarak vereceksin diyor. Bizim navigation obje verirsek süslünün içinde veriyoruz. Yaptım. Bastım gitti products'a. Çok güzel. Şimdi geldim abi. Buradan 3 tane daha kopyaladım. Neydi benim navigate'lerim? Todos settings. Bak 2 tane kopyalayacakmışım. Todos dedim buraya. Settings dedim. Bana 3 tane butonlardan gelmesi lazım. Home'un içinde. Bakın geldi. Tabi burayı değiştirmedim. Title'larını da değiştirmem lazım. Todos. Pardon. Buraya da settings diyorum. Geldi bakın. Bakın Todos.
Settings. Gördüğünüz gibi. Şimdi mesela ben burada farklı bir değişiklik yaparsam eğer hepsinde olacak artık. Tek tek uğraşmayacağım. Yani öyle bir abicilik yapmayacağız. Tamam. Bu da güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Çok güzel şeyler yapabiliriz. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Şu header'ı biraz kurcalayalım. Evet, header'ı biraz kurcalayalım. Bu 3 video olsun toplamda. Bu Stack Navigation. Üçünde de artık Stack Navigation'dan çıkalım. Başka materyalle veya bottom top navigation olabilir. Drawer olabilir. Bir şeyler yaparız, buluruz ya. Neyse, sonraki videoda görüşmek üzere.